Merhabalar. Bugün sizlere işletmelerde enerji yönetiminden bahsedeceğiz. Öncelikle enerjinin bir tanımını yapmak isterim. Enerji bildiğiniz üzere iş yapma yeteneğidir. Burada konunun ana kapsamı enerjiden nasıl en fazla şekilde yararlanabiliriz, en verimli şekilde yararlanabiliriz. Bunun üzerinde bugün biraz konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz enerji aslında eşittir para demek. Bizim amacımız enerjiyi en verimli şekilde kullanmak suretiyle, yani nedir bu? Bir takım kayıpların giderilmesi, onun haricinde aynı enerjiyle daha fazla üretimin yapılması nedir? Enerji yönetiminin kapsamındadır. Aslında enerji para demektir. Fakat bu çok göreceli bir kavram gibi gelebilir. Aslında enerjiden bahsederken rakamlarla boğuşmaktan ziyade sadece enerjinin para olarak karşılığını söylemek herkesin aklında daha kalıcı olacaktır. İşletmelerde enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için topyekün olarak en küçük statüdeki bireyden en yüksek statüdeki bireye kadar herkesin el birliğiyle enerji verimliliğine katkıda bulunması gerekmektedir. Biliyorsunuz enerji yönetiminde 3 unsur temel oluşturmakta. Bunlardan birisi madde, bir diğeri enerji, bir diğeri de bilgi. Elimizde bir ham maddemiz var. Bu ham maddeyi üretime kazandırabilmemiz için de bir enerji ihtiyacımız var. Fakat bu ham maddenin üretime dönüştürülmesi için de bir bilgiye ihtiyacımız var. İşte bu 3 faktör bize enerji yönetiminin temel ana maddelerini oluşturmaktadır. Enerji yönetiminin asıl amacı aslında enerji tasarrufudur. Enerji tasarrufu üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enerji tüketimi artmakta. Buna karşın doğal kaynaklarımız da bilinçsiz ve büyük bir hızla tüketilmeye başlamasına sebep olunmaktadır. Bu bilinçsiz veya bilinçli de olsa aşırı artan talep nedir? Bir kaynakların daha verimli kullanılmasını gerektirmektedir. Enerji yönetiminde enerji tasarrufu, enerji arzının azaltılması veya kısıtlanması şeklinde düşünülmemelidir. Enerji tasarrufu, kullanılan enerjinin miktarının değil, ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Ne demek yani bu? Aynı enerjiyle daha fazla iş yapmaktır. Dolayısıyla doğal kaynaklar hızla tükenmekte, çevremiz kirlenmekte ve enerji için çok yüksek miktarlarda para ödemekteyiz. Dolayısıyla enerji yönetiminde yönetimin amacı bir kimsenin emri altında bulunanlarla iyi sonuçlar elde etmektir. Yönetim bir plan oluşturmak ve bu amaca ulaşmak için gerekli olan tüm etkinlikleri kapsamaktadır. Enerji yönetimi için öncelikle bir ön enerji tasarrufu etüdü yapılmalıdır. Buna tüm işletme yönetimin ve diğer bütün bireylerin destek ve katkısı sağlanmalıdır. Enerji muhasebesi uygulanmalıdır. Personel enerji konusunda eğitilmelidir. İzleme ve değerlendirme sistemi kurulmalıdır. Verilen bütün verilerin grafik üzerinde gösterilmesi sağlanmalı. Bu bize ne sağlayacaktır? Bazı yüzeysel bilgilerin daha akılda kalıcı olmasına katkıda bulunacaktır. Özgül enerji tüketiminin hesaplanması yapılmalı.
Az enerji tüketen ekipmanlarınızla ilgili verilerin ayrı ayrı analizleri yapılmalı. Böylece bu konuda farklı tüketimler söz konusu olursa veya verimsiz bir çalışma saptanabilirse nedir? Bu bize bu tür ekipmanlar arasındaki farklılığı da veya tespit edilmesini de kolaylaştıracaktır. Fabrika performansının kontrolü için basit istatistiksel metotlar denenmeli. Enerji tüketimindeki değişkenliklerde dış havanın da etkisinin göz önüne alınması sağlanmalıdır. Özellikle fabrikalarda buhar çok aşırı derecede kullanıldığından maliyetlerin kontrol edilmesi sağlanmalı. Enerji tasarrufu ile birim üretime düşen maliyetin düşürülmesi sağlanmalı. Enerji tasarrufu ile karlılığın arttırılması, maliyetlerin kontrol altına alınması, yakıtların kalorifik değerlerinin doğru analiz edilmesi ve bunların da maliyetlerinin kontrol altına alınması nedir? Enerji yönetiminde bize büyük katkılar sağlayacaktır. Özellikle işletmelerde nedir ana elemanlar? Bunlar yani enerji tüketen elemanlar. Bunlar kazanlar, buhar ve sıcak su, iklimlendirme klima sistemleri, basınçlı hava sistemleri kompresörler, fanlar, pompalar, soğutma sistemleri ve diğer enerji tüketen ekipmanlar. Kazanlara bir bakış yaparsak, kazanlar için baca gazı analizlerinin yapılması, hava yakıt oranlarının doğru değerlerde olup olmadığının kontrol edilmesi, gerekli yalıtımların yapılıp yapılmadığı, ısı geri kazanımı yapılabiliyorsa uygulanması ve bütün bunlar yaptıktan sonra da bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu ekipmanların çalıştırılmasında sıvı yakıtlı kazanların kontrolü ve verimliliklerinin iyileştirilmesi, gaz yakıtlı kazanların keza aynı şekilde kontrolü ve verimlerinin iyileştirilmesi, kömür yakıtlı kazanlarda da aynı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Fazla havanın kontrolü yapılarak minimum seviyede tutulması, daha doğrusu ideal yakıt hava karışımlarının sağlanması gerekli. Kazanlarda blöf miktarının azaltılması için besleme suyunun kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. UNOX vana olarak bizler kazanlarda blöf atılması için yani dip blöfünde buna uygun vanaların üretimlerini yapmaktayız. Bu vanalar hızlı responstan dolayı pneumatik olarak tercih edilmekte müşterilerimiz tarafından ve sızdırmazlık olarak metal metale sızdırmazlıkla bu sıfır leakage dediğimiz sıfır kaçak veya tight closing dediğimiz kapama fonksiyonları tarafımızdan gerçekleştirilmekte ve şu anda 18 bara kadar uygulamalarımız mevcut. İstenirse daha yüksek basınçların kapatılmasına uygun uygulamalarımız da mevcut. Su tarafındaki kazan borularının temiz tutulup kazan taşı oluşumunun önlenmesi, duman gazı tarafındaki ısı transfer yüzeylerinin temiz tutulup kül ve kurum oluşumunun önlenmesi, yeterli kapasite var ise blöften ısı geri kazanım sistemlerinin kurularak enerji kayıplarının minimuma indirilmesi sağlanmalıdır. Bacak gazlarının da sisteme kazandırılması çok önemli bir durum arz etmektedir. Bunun için de bacak gazlarından ısı geri kazanımı için economizer veya yanma havası ısıtıcı sistemlerini kurarak enerji kayıplarının minimuma indirilmesi sağlanmalıdır. Kömür yataklı kazanların da uygun şekilde çalıştırılarak
ve bunların kontrolünün yapılarak verimli bir çalışma sağlanması gerekmektedir. Buhar kaçaklarının giderilmesi, boru hatlarında izolasyon yapılması ve bu şekilde enerji kayıplarının azaltılması sağlanmalıdır. Buhar kapanlarının yani kondenstopların kontrolü, varsa bloke, varsa kaçaklar, bunların giderilmesi ve bu şekilde enerji kayıplarının azaltılması sağlanmalıdır. UNOX fan olarak bizler 2 parmağa kadar dişli ve flanşlı şamandıralı kondenstopların, 1 parmağa kadar da termodinamik kondenstopların üretimini gerçekleştirmekteyiz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda İstanbul içinde ücretsiz kondenstop kaçak testleri ve kontrolleri tarafımızdan yapılmakta ve sizlere ayrıntılı raporlar sunulmaktadır. Yine kondensin kazana geri gönderilme sistemlerini kontrol ederek enerji kayıplarının azaltılması sağlanmalıdır. Isıtılmış tankların üst yüzeylerinin kapatılarak buhar kayıplarında minimuma indirilmesi sağlanmalıdır. Işık kaynaklarının da verimli bir şekilde kullanılmalı, gereksiz ışıklar kapatılmalı ve elektrik faturalarında tasarruf sağlanmalıdır. Güç faktörünü düzeltici sistemler kurarak enerji kayıplarının minimize edilmesi sağlanmalıdır. Yüksek yüklü motorları tespit edilerek yüksek verimli motorlarla değiştirilmesi sağlanmalıdır. Biliyorsunuz enerji tasarrufu eşittir para demektir. Tüm enerji mühendisleri alınan enerji tasarrufu tedbirleri sonucunda tasarruf edilen kilowatt veya kilokalori cinsinden enerjinin parasal karşılığını sizler için hesap edebilirler. Bir fabrikanın enerji raporlarında yaygın olarak kullanılan fuel oil veya kilowatt saat gibi enerji tüketimlerinin aylık harcamaları nedir? Enerji raporlarında yer almalıdır. Enerji maliyeti sadece muhasebeyi ilgilendiren bir konu değildir. Tüm bileşenleriyle en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm bileşenler bu konuya ilgi göstermeli ve katılımı sağlanmalıdır. Gerekli enerji tasarrufu tedbirler alındığı takdirde bu önlemlerin uygulanması için karar verirken üst yönetimlere de yardımcı olabilmek amacıyla daima tasarruf edilecek miktarlar para bazında hesaplanmalıdır. Kilowatt saat veya ton gibi bir takım rakamlar tüm bileşenler için çok fazla bir şey ifade etmeyecektir. Daha akılda kalıcı olması, insanların katılımının sağlanması için para karşılığı rakamların söz edilmesi insanlarda katılımı daha fazla tetikleyebilecektir. Enerji harcamalarının açıkça görülmesi, enerji verimliliğinden sorumlu olan kişinin şirket kazancını daha da artırmak için çabalarını söz konusu alanlarda yoğunlaştırılması sağlanmalıdır. Şüphesiz ki tüm masraflar faturalardan kolaylıkla bulunabilmektedir. Bu hesaplama türleri aynı zamanda bütün sistemlerdeki verimliliğin artırılması ile sağlanacak tasarrufun hesabı herkes için faydalı olacaktır. Şüphesiz ki özellikle buhar maliyeti yakıt maliyetine olduğu kadar kazan verimi, kondensin yeniden kullanım oranı ve buhar özellikleri, sıcaklık ve basınç gibi birçok faktöre bağlıdır. Yine de yakıtın efektif maliyetinin çok değişken olduğu unutulmamalıdır. Linyit ve diğer kömür yakıtlarının ısıl değerleri büyük ölçüde değişken olmasına rağmen fuel oil, mazot, LPG ve doğal gaz gibi yakıtların ısıl değerleri sabittir.
Bir zamanlar yani 10-15 yıl öncesinden bahsediyorum. İnsanlarda, işletmelerde sürekli olarak bir döngü söz konusuydu. Şu döngü şu şekildeydi. Bir işletme düşünün ki buhar kazanları sürekli aktif. İşletme sahipleri belirli bir zaman sonra sürekli olarak kendi aralarında bürlörleri değiştirmeye başladılar. İşte kim doğalgazdan işte LPG'ye geçtiler. LPG'den işte kömüre dönüşüm vardı. Sürekli olarak böyle bir hangisi daha ucuzsa yakıtlarda ona bir dönüş vardı. Şu son zamanlarda tabii yakıt maliyetleri 3 aşağı 5 yukarı birbirine artık çok yaklaştığı için artık böyle bir dönüş çok fazla söz konusu değil ama yine de işletme şartlarınızı göz önünde bulunarak bunların ayrıntılı bir analizini yaptığınız zaman bunların da size ne fayda getireceğini veya ne götüreceğini hesaplayarak en uygun doğru çözümü bulmanızda yardımcı olacaktır. Ancak bunların yapılabilmesi için kullanılan yakıtın gerçek ısıl değerleri kullanıldığında sağlıklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu bilinemiyorsa ya üreticiden ya da bunu testini yapan laboratuvarlardan bu alınacak analizlerle bu değerlerin saptanması mümkün olacaktır. Üretilen buhar maliyetiyle sadece bizim enerji yönetimi yapmamız çok fazla mümkün olmayacak. Bunda ilave olarak kazan verimliliğini de hesaba katmak gerekmekte. Buhar kaçaklarının maliyeti, hatalı buhar kapanlarının, kondens topların maliyeti, artan kondens geri dönüş onarının tahmin edilmesi için bütün değerleri kullanmamız gerekmektedir. Buhar için ödenilen rakamları ve buhar maliyetlerinizi düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. Sonuç olarak biliyoruz ki enerji eşittir paradır. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İnşallah vermiş olduğum bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Biz enerji yönetiminde biraz önce bahsettiğim gibi biz işin kondens tarafındayız ve bir de buhar kazanlarında, dip blöf vanalarında, yüzey blöf vanalarında yapmış olduğumuz üretimlerimizle sizlere katkı sunmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.